Ben hayatımdaki tercihlerimi doğru yapmak istiyorum. Sen istiyor musun? Bir meslek seçimi yapacağım, doğru seçmek istiyorum. Sen istiyor musun? Üniversitede bölüm tercihi yapacağım ki puanların her biri de değil mi? 0,05 puanlarla gidiyorsun. Sen istiyor musun doğruyu? Bir evlilik yapacaksın, doğru kişiye denk gelmek istiyorsun. Yoksa insanın dünyası ve ahireti ikisi birden rezil oluyor ve bu asır sıkıntılı bir asır. İstiyor musun doğru seçimler yapmayı? Latife-i Rabbaniye'yi doğru beslersen ruhun kalbi demektir. Ruh kabuk gibi en önemli organımız Latife-i Rabbaniye. Rabbani organ. Latife-i Rabbaniye Allah Azze ve Celle'de zat-ı uluhiyet ile ilişki kurabilen tek organımız Latife-i Rabbaniye. Ruhtaki 1000 organın kalbi. Üstad öyle diyor ya, sanevberi bir et parçası değildir. Yani çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. İnsandaki o Latife-i Rabbaniye. Eğer sen buna doğru gıdaları verirsen, bunun en büyük gıdası marifet. İman dersleri. Buna doğru gıdaları verirsen, saika ve şaika inkişaf edip doğru çalışacak. O günden sonra senin bütün tercihlerin şu okuyacağım hadise masadak olacak. Onu doğrulayan tercihler olacak. Buhari'de geçiyor Rikak Basri. Kulumu sevince ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Nasıl olacak bu? Doğru gıdayı alırsak, saika ve şaika inkişaf ederse, o günden sonra senin yaptığını zannettiğin tercihlerini sen yapmamış olacaksın. Çok inanılmaz bir müjde değil mi ya? Allah Allah. Bunun doğru çalışması için en önemli kurallardan birisi sahabe efendilerimizin hepsinin yaptığı olay. Bildiğinle amel edersen Allah bilmediğin kapıları sana açıyor. Bildiğinle amel ediyorsun. Bu çok önemli bir aksiyon başlangıcı oluyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle buna binaen diğer kapılardan seni sevk etmeye başlıyor. Bildiğin şeyi amel etmek çok önemli. Eğer bu çok güzel bir pasta yapmaksa bunu da Allah için yapmak zorundasın diye ben düşünüyorum. Bildiğinle amel etmeyi sadece büyük şeylerde değil en küçük olaylarda bile düşünmeniz lazım. Devam edelim Ömer. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Yani bu duygular çalıştığında çok işler ortaya çıkar ki şuurunun dışındadır. Buyurun. Ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Hatta bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazlaydı. Bu hali bir düstur içine almak istedim fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Sayka şaykayı keşfediyor zaten. Onu da düsturların içine almaya çalışıyor ama yakıştıramadım diyor. Buyurun. Fakat ehli salahette Yani salih insanlarda, ve bahusus ehli velayette yani veli insanlarda bu hissi kablel vuku fazla inkişaf eder, kerametkârane asarını gösterir. o zaman hissi kablel vuku. Az önceki derste anladık ki çok gelişirse sayka ve şayka çıkıyor. Doğru mu? Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yine gelişirse keramet de buradan ortaya çıkıyor. 2 ders sonra da şunu işleyeceğiz. Bu hissi kablel vukunun fazla inkişafı sadık rüyalar görmektir. Allah Allah. Duyguya bakar mısın? Kendimizi tanıyoruz ha. Bir yandan da üzücü bir şey değil mi? Belki de ne kadar da geç tanıyoruz kendimizi. Evliyalar bu iki duyguyu keşfetmiş, nereden geldiğini bilmiş, belli ölçüde de kontrol altında tutabilmişler. Belli ölçüde. Birçok evliyanın kalbine o emin cümleleri söylettikten sonra ortaya kerametin çıkması bu duygunun onlara verdiği güvendir. Anlatabildim mi? Yani ben görmedim hiç ama biz bunların varlığına iman ediyoruz. Olduğunu da işitmişiz. Filanca bir veli zattan ağzından çıktığı gibi filanca bir keramet zuhur etmiş mi? Etmiş. Nasıl etmiş? Bu duygu çalıştığından, hissi kablel vuku çalıştığından ona güven veriyor. Ve diyor ki şimdi Ali gelir halleder diyor. Ali giriyor içeri. Nasıl bu kadar emin söyledin de Ali girdi? İşte bunun inkişafı keramettir. Hissi kablel vukunun inkişafı keramettir. İnsanın hayatıyla ilgili ilham kaynağı bir telefonun sim kartla baz istasyonuna bağlandığı gibi Allah Azze ve Celle'ye bağlanıp hangi tercihleri yapmam lazım sorusunun cevapları bu iki latifeden çıkıyor. 6. organımız olan saika, sevk eden, emirle ve 7. organımız olan şaika, yani mıknatısla beni çeken bu organımız. Şimdi insanın hayatında anlamlandıramadığı sayısız olay var. Bunların tek açıklaması saika ve şaika. Mesela bir arkadaşla oturuyoruz, diyor ki ya içimde bir his var, Bali'ye taşınmam lazım diyor. Yaşadınız mı böyle arkadaşlarla? Bali'ye gitmem lazım diyor. Ya da Meksika'ya gitmem lazım diyor. Bizim arkadaş var. Batmanlı bir arkadaş. Finlandiya'ya gitmem lazım dedi ve en son sınır dışı edildi. Şu noktalara güvenmiyoruz sende diye. Kaça kaça Azerbaycan'da hapise düştü. Gene de gitti oraya yani. Ve buradaki hayatı da güzel bir hayattı.
Yani ne var seni bu kadar cebren sevk eden? Ya bunu açıklayabilir misiniz mantıkla? Enteresan değil mi? Açıklayamıyorsun yani. Şimdi neden gidiyorsun bilmiyorum. Tek sebebi var. Saika çalıştı. Adam musibetzededir. Diyor ki ya içimde bir his var, ben bunlardan kurtulacağım diyor. Kurtuluyor mu? Kurtuluyor. Sana o güveni ne verdi? Saika. Bakın ben şunu da çok yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Çocukken arkadaş diyor ki ya ben eminim zengin olacağım. Ya arkadaşım nasıl zengin oluyorsun bu kadar emin? Çünkü bu işler yalan söylemiyor. 20 yıl sonra bir karşılaşıyorsun, 10 yıl sonra üf memleket alacak parası var. Ya nasıl sen bunu tahmin ettiğinde buna doğru yürüdün? Yani yalan söylemez diyor ya bu duygular. Demek ki kimileri hayatında kısım kısım okuyabiliyor yani. Lütfen şuraya dikkat edin. Çoğu isteyerek yaptığımızı zannettiğimiz tercihlerin hepsi bu iki duyguyla yapılmıştır. Saika ve şaika. Yine birkaç örnek verip devam etmek istiyorum. Arkadaş diyor ki ya aklımda bir soru var diyor. O sorunun neticesinde canı sohbete gitmek çekiyor. Yani şaika çalışıyor. Aklımdaki soruyu bulmam lazım deyip canı sohbete gitmek çekiyor. Mıknatıs da çekiliyor mu? Çekiliyor. Ne çalıştı? Şaika. 10, 20, 30 tane ihtimalin arasında neden oraya gittin? Bu da saika. Ve bir bakıyorsun hayatı değişiyor. Bir soruyla. Öyle olmadı mı? Bak bizim Doktor Halit. Öyle olmadı mı Halit? Kafasında birkaç soruyu araştırıp geliyor. Bir bakıyorsun yıllarca burada. Bir gariplik yok mu? Serkan abi sen İstanbul'a gelirken küçük bir işi halletmeye gelmedin mi kapıdan? Yani neden onu yapmayı istedin? Şaika. Neden o kadar kapı varken orayı seçtin? Saika. Çok sırlı değil mi? Şu örneği vereyim. Çok kalıp örneklerimizden. Önemli mesele. Şöyle bir şekerlik uzattım sana. İçindeki şekerlerin hepsi aynı mı? Aynı. Birini seç dedim, birini de seçtin. Sorayım sana niye onu seçtin diğerinin yanındakini seçmedin? Halbuki olaya baktığında tercih bila mürecci. Yani o şekerleri birini diğerine tercih ettirebilecek hiçbir mürecci yani farklı unsur mevcut değil, öyle değil mi? Şimdi şu bardakların üçünü de koyuyorum şöyle. Ya diyorum ki Sinan şunların birini seçebilir misin? Sen de bunu seçtin Sinan. Ya niye bunu seçtin Sinan? Bunun ne farkı var? Açıklayabiliyor musun bunu? Hayatımızdaki birçok seçimimiz böyle değil mi? İşte burada önce şaika çalışıyor. Yani senin seçmeni sağlıyor. Daha sonra da saika çalışıyor. Nedenini açıklayamadan üçü de aynı bu bardağı seçtiriyor sana. Bir gariplik var değil mi? Hayatımızdaki birçok tercihlerimiz böyle değil mi? Hele aceleye gelenler. Hiçbir mantıklı çıkarım olmadan bunları yapıyoruz. Evlilik. Bir anda içine geliyor. Evlenmek istiyorsun. Öyle değil mi? Ne çalıştı? Şaika çalıştı. Peki onca alternatif varken neden o? Mesela bir arkadaşın dese ki ya bu daha güzel dese. Bir arkadaşın dese ki bu daha akıllı. Bir arkadaşın dese ki bu daha soylu. Yani cevabın yok değil mi? Hayır o. Ya iyi de neden o? Var mı mantıklı açıklama? Ne oluyor? Şaika çalışıyor. Evlenmek istiyorsun. Saika çalışıyor. Onu tercih ediyorsun. Konu aşk olunca şaika duygusu cezbe kanunuyla taaşşuk dediğimiz olayı yaşıyor. Taaşşuk. Aşkla seni kendine çekmek. Yani neredeyse akıl çalışmayacak seviyelerde ilişkiler ve evlilikler duyuyor musunuz? Ben çok aşık oldum. Dünyayı yakarım ama o arkadaşı alırım. Oluyor mu bunlar? İnanılmaz bir cazibe var mı? Farkında mısınız? Bu evlilikte şaika çok kuvvetli çalışıyor. Mıknatıs gibi çekiyor. Hatta öyle bir evreye geliyor ki taaşşuk demişler ona. Taaşşuk yani kendine aşk ile çeken demek. Taaşşuk. Cazibe kanunu akıl ve mantık yürütmeden seni çekiyor. Kararsız kaldığın ve böyle seçim yapmak zorunda olduğun meselelere dikkat et. Çalışan 2 tane organımız.